Dersimiz nota. Nota seslerin inceliklerini, kalınlıklarını ve sürelerini göstermeye yarayan işaretlerdir. Evet, ne demiştik? Notalar porte üzerinde çizgilere ve aralıklara yazılır demiştik. Hemen başlayalım. Portede çizgiler aşağıdan yukarıya doğru sayılıyordu. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci çizgi. Her çizgiye gelen notaya ve her aralığa gelen notaya bir isim veriyoruz. Ve notalar 7 nota tamamlandığında 8. nota başlarken yeniden ilk notanın ismiyle kendini sürekli tekrar ediyor. Sol anahtarıyla başlıyoruz. Sol anahtarında arkadaşlar birinci çizgiye gelen nota mi, ikinci çizgiye gelen nota sol, üçüncü çizgiye gelen nota si, dördüncü çizgiye gelen nota re ve beşinci çizgiye gelen nota fa. Aslında elimizi şu şekilde tuttuğumuzda bunların da her birini portenin bir çizgisi olarak kabul ettiğimizde mi, sol, si, re, fa. Bu şekilde çalışabiliriz. Çok kolay olacak. Mi, sol, si, re, fa, mi, sol, si, re, fa şeklinde. Ve bir de aralıklara yazılan notalar var demiştik. Aralıklara yazılan notalarda sol anahtarında birinci aralık fa, ikinci aralık la, üçüncü aralık do ve dördüncü aralıkta mi. Yine aynı şekilde elimizi bu şekilde tuttuğumuzda bunları portenin çizgileri olarak varsaydığımızda fa, la, do, mi, fa, la, do, mi şeklinde çalışabiliriz. Evet, notalar hem arkadaşlar harfle hem sembolle hem de hecelerle gösteriliyor. Bildiğimiz gibi ilkokuldan bu yana do, re, mi, fa, sol, la, si hepimiz biliyoruz. Notalar isimlerini Aziz Juanlı ilahisinin ilk hecelerinden alıyorlar. Ut, re, la, mi diye aslında devam ediyor ama ut seslerle başladığı için sonra tu diye tersine çevriliyor. Sonra do diye bu iki son şeklini alıyor. Porte üzerinde gösterili şekilleri de ek çizgi olmadan aslında şuradan itibaren başlıyor görüyorsunuz. Re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol'e kadar geliyor. Ama şuralarda, şu do'da, si'de ve la'da ek çizgiyle karşılaşıyoruz. Bu ek çizgi arkadaşlar porte bittiği için portenin genişliği kadar bir tane çizgi çekiyoruz ve oraya bir tane nota yazıyoruz. Eğer daha da aşağısına inmemiz gerekiyorsa bir tane daha çiziyoruz ve onun da altına yapıyoruz. Şu çizgi mesela olmayabilir örneğin. Yine la'ya gitmek için iki tane çizgi çekip yine bir tane daha nota yapıyoruz. Bu çizgiler sonsuza kadar böyle gidebilir ama okumayı zorlaştıracaktır tabii ki de. Çok fazla ek çizgi olduğu zaman ne yapıyoruz? Anahtar değiştiriyoruz. Evet, bu şekilde la'dan ince la'ya kadar devam eden aslında 2 oktavlık bir dizi karşımızda. Bu notaların yazılımında arkadaşlar notalar yukarıya doğru çıktıkça sesler inceliyor. Bu şekilde aşağıya doğru indikçe de sesler kalınlaşıyor. Örneğin bu do'ya normal işte middle C ya da orta do diyoruz. Bu do ise ince do oluyor. Notaların harflerle ilişkisi de en çok gitarda kullanılıyor. Gitarda akor şifreleri harflerle gösteriliyor. Burada da şu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. A, B, C, D, E, F, G'ye kadar yani ikinci A'nın tekrarına kadar burada durduğunuzda buraya da ilk A hecesine la, yani la'dan sonra yine yukarıya doğru la, si, do, re, mi, fa, sol şeklinde gelebilirsiniz. Bu şekilde olduğunda daha kolay olacaktır. Evet, fa anahtarı arkadaşlar. Fa anahtarında da yine çizgiler ve aralıklarla devam edelim. Örneğin çizgilere yazılan notalarla başlayalım. Burada gördüğünüz gibi birinci çizgi, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci çizgi olarak yazdım. Sol, si, re, fa, la ve harf karşılıkları da G, B, D, F ve A notaları.
Bunu nasıl yapıyorduk arkadaşlar sol anahtarında? Elimizi bu şekilde tutuyorduk. Bir porte gibi düşünüyorduk. En alttaki birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci çizgiye doğru yukarıya çıkıyorduk. Burada da arkadaşlar sol, si, re, fa ve la şeklinde yukarı doğru çıkacağız. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar, fa anahtarı biliyorsunuz dördüncü çizgiden başlıyordu ve anahtarlarda hangi çizgiye konuluyorsa o çizgiye ismini veriyordu. Ve dördüncü çizgiden başladığına göre ve fa anahtarı olduğuna göre adı dördüncü çizgi fa anahtarı. Yani eğer burada böyle bir karışıklık olursa, hani bulamadınız edemediniz, burayı her zaman fa olarak alıyorsunuz. Aşağı doğru indiğiniz zaman arkadaşlar fa mi re do si diye devam ediyor. Yukarı doğru çıktığınızda fa sol la si do re diye devam edecek yukarıya çıktığınızda da bir çizgiyi bir aralık şeklinde yazarsınız. Şimdi aralıklardaki notalara gelelim arkadaşlar. Aralıklardaki notalarda la do mi sol si'miş. Bakalım yine hemen birinci aralık, ikinci aralık, üçüncü aralık ve dördüncü aralık. La, do, mi, sol ve en üstteki çizginin üstüne de aralık diyoruz arkadaşlar. Ve si. Şimdi fa anahtarı için sol anahtarından kopya çekmek istersek arkadaşlar şu şekilde çekebiliriz. Burada neydi bu nota? Sol anahtarında mi'di. Burada sol. Yani dikkat ederseniz mi, fa, sol. Yani bu notayı da sayarak 3 nota yukarı doğru çıktığım zaman fa anahtarındaki notanın ismini söylemiş oluyor bana. Mesela bu neydi? Sol'dü. Burada si yazıyor. Sol, la, si. Yani yukarıya doğru arkadaşlar 3 nota çıktığım zaman fa anahtarındaki notanın ismini söylemiş oluyor bana. Sol anahtarına göre notaların yerlerini biliyorsam eğer burada sol anahtarına göre notanın yerini düşünüyorum. Burası diyorum ki fa. Eğer bu fa anahtarına göre ne olacaktı? Fa, sol, la diye yukarıya doğru çıktığımda 3 tane nota çıktığımda 3. nota fa anahtarındaki notanın ismini söylemiş oluyor bana. Bir de size yardımcı olacak bir konu daha var arkadaşlar. Şimdi önce aralıklardan mesela saymaya başlarsak şöyle oluyor. La, do, mi, sol, si aralıkları bitirdik. 5. çizginin üstündeki aralıktan da bahsediyorum. Sonra çizgilere döndüğümüzde arkadaşlar başladığımızda sol, si, re, fa, la diye başlıyor. Yani buradaki aralıklara yazılan son 2 nota arkadaşlar çizgilerin birinci çizgisi ve ikinci çizgisinin ismini veriyor bize. Bu arkadaşlar sol anahtarında da aynı şekilde. Yani bir farkı yok. Sol anahtarında da nasıldı aralıklar? Fa, la, do, mi, sol'dü. Birinci çizgi mi, ikinci çizgi de sol olmuş oluyor değil mi? Sol anahtarında. Haliyle burada da aynı, hiçbir fark yok arkadaşlar. Aralıkları doğru sayarsak yani la, do, mi, sol, si diye fa anahtarını sayarsak çizgiye geçtiğimizde fa anahtarı sol, si, re, fa, la diye başlıyor. Burada arkadaşlar çizgileri sadece yazdığımız için notaları da atlaya atlaya. Yani bir tane boş, sol, la boş, si. Ne olacak bu la'daki yer? Aslında bu aralıktaki not olacak. Si, re ne olacak? Bu aralıktaki not olacak, do. Re, fa'nın aralığı o buradaki mi olacak ve fa, la'nın aralığı sol olacak. La'dan sonra da buraya si yazılacak. Böylelikle aslına baktığınızda ne yapıyoruz? Hiç ek çizgi olmadan la'dan başlıyoruz ve yukarıya doğru si'ye kadar çıkıyoruz. Fa anahtarı da böyle. Do anahtarı biliyorsunuz 2 çeşit do anahtarı vardı. 3. çizgi ve 4. çizgi do anahtarı. 3. çizgi alto, 4. çizgi ise tenor anahtarıydı. Şimdi 3. çizgi alto do anahtarını işleyeceğiz. Yine aynı şekilde arkadaşlar mantık bu. Çizgideki notalar ve aralıktaki notalar olarak yazarsanız zaten o anahtarla ilgili bütün porteyi sıralamış olursunuz. Çizgideki anahtarları yine arkadaşlar şöyle yapalım. 3. çizgiden aşağı doğru gelelim örneğin. Bu 3. çizgi do olduğuna göre aşağı doğru geldiğimizde bu aralık si olacak. Bu çizgi la olacak. Bu aralık sol olacak. Bu çizgi fa olacak. Ve birinci çizgiye fa'yı yazdık. Zaten aslında birinci çizgiye fa'yı yazdıktan sonra hep atlaya atlaya gidiyorduk ya. Fa, la, do, mi, sol diye gidecek. Burada da arkadaşlar yani ne olacak? Birinci çizgi, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci çizgiye notalar
fa, la, do, mi, sol şeklinde F, A, C, E, G şeklinde ya da harf karşılıkları olarak yerleşmiş olacak. Burada da ne yapıyoruz yine arkadaşlar? Sol'ü bulduk 1. aralıkta. Sol'ü bulduktan sonra da yine atlaya yani sol, bir tane arada nota boş bırakıyoruz. Sol, la, si yerine la'ya atlıyoruz. Sol, si yapıyoruz. Sol, si, re, fa, la yapıyoruz. Hop bitti. Aralıktaki notalar da bitti arkadaşlar. Yani ilk notayı bulduğumuz zaman aralıktaki notaları, aralıktaki ya da çizgideki notanın ilkini bulduğumuzda atlaya gidersek çizgiler üzerinde ya da aralıklar üzerinde nota zaten portayı ortaya çıkartmış oluyoruz. Tabii ki bu şekilde karşımıza çıkmayacak. Yani her çok farklı şekillerde notalar karşımıza çıkacak. Aralık çizgi gözetmeksizin karşımıza çıkacak. Onun için kalıp çalışmamız lazım. Yani bol tekrar yapmamız lazım. Kalıpları ezberlememiz gerekiyor. Sadece bu başlangıç için notaların yerlerini belirleme çalışması olsun. Yine gördüğünüz gibi arkadaşlar aralıklardan başladığımız zaman sol, si, re, fa, la dedik ve ne oluyordu? Bu son 2 tane aralıktaki nota fa ve la hemen çizgiden başlıyordu. Fa, la diye başlıyor yine arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sol anahtarında da öyleydi. Fa anahtarında da öyleydi.